because health and nutrition are too important to stop. And what happens in a lab can save lives. Verilen mesaj çok güzel değil mi? Bu reklam filmini çeken şirketin eski CEO'su şu sözleri söylememiş olsa belki daha da inandırıcı olabilirdi. Biz kanser ilaçlarını Hindistan pazarı için geliştirmedik. Batı'da bu ilacın parasını verebilecek kişiler için geliştirdik. Bugün sizlere Adolf Hitler'in milyonlarca insanı öldürürken ona hem maddi hem manevi hem de teknolojik destek veren, insanların ağrı kesici ve öksürük sorunlarını çözmek amacıyla çıkılan yolda bir uyuşturucu madde geliştiren, birçok sorunlu ürünü nedeniyle binlerce insanın ölümüne neden olup her yıl milyonlarca dolar tazminat ödeyen ama buna rağmen ürünlerinin faydalı olduğuna dair şaibeli akademik yayınlarda makaleler çıkartıp bazı doktorlara yasa dışı komisyonlar ödeyen Bayern'den bahsedeceğim. Gelin bu markanın günahlarına hep birlikte bakalım. Tarihler 1 Ağustos 1863'e geldiğinde Friedrich Bayer isimli bir iş adamıyla Johann Westcott adlı bir boya ustası Almanya'nın Wuppertal şehrinde bir boya üretim fabrikası kurdu. İşleri iyi giden bu ikili şirketin kuruluşundan sadece 2 yıl sonra bir katran fabrikasına ortak oldu ve Amerika'ya satış yapmaya başladı. 1876'da Moskova'da, 1883'te ise Fransa'da açtıkları üretim tesisleriyle operasyonlarını genişlettiler. Oldukça fazla para kazanmaya başlayan ortaklar, sağlık ve ilaç pazarlarına da açılmaya karar verdi. Şirketlerinin tarihini kökünden değiştirecek kişiyle 1884'te tanıştılar. Friedrich Bayer, o yıl henüz 22 yaşında olan Karl Duisberg'i sağlık ürünleri departmanından sorumlu yönetici olarak işe aldı. Karl oldukça akıllı ve çalışkan birisiydi. 15 yıl boyunca şirketin sağlık alanındaki itibarını oldukça artıran ve pazar payını genişleten Duisberg, 1900'de Bayern'in CEO'su oldu. 1903'te bir iş seyahati nedeniyle Amerika'ya giden Duisberg, orada Rockefeller'ın Standard Oil'ını ve diğer kartelleri görünce hayran kaldı. Ülkesine geri döner dönmez kimya alanında bir tekel oluşturmak için kolları sıvayan Duisberg, Almanya'nın en büyük ilaç şirketini topladı ve onlara beraber hareket etmeyi, böylece daha fazla para kazanmayı teklif etti. Amerika seyahatinden 22 yıl sonra Duisberg, yıllarca süren çetin görüşmeler sonucunda rakiplerinin büyük bir kısmını ikna etti ve Frankfurt merkezli ilk Farben kartelini resmen kurarak şirketin ilk başkanı oldu. Karl Duisberg'in 1925'te hayatını kaybetmesiyle yerine Hermann Schmitz geçti. Schmitz yönetimindeki ilk Farben, Nazilerin en büyük para kaynaklarından birisiydi. Schmitz'in Adolf Hitler'e olan sadakati nedeniyle 1938'de Nazilerin hükümetinde savaş ekonomisi biriminin yöneticisi olarak yer aldı. İlk Farben bu dönemde Almanya'da birçok ürünün üretiminde tekel oldu. Bunlar içerisinde örnek olarak boya, patlayıcı, hafif metaller, petrol, plastik, sentetik kauçuk, deterjan, zehirli gazlar gibi binlerce ürünü verebiliriz. Schmitz'in başlarında olduğu ilk Farben hem dönemin en büyük kartellerinden birisiydi hem de en acımasızıydı. Naziler sistematik olarak Yahudileri, engellileri ve Romanları öldürmek istiyordu. Bunun için işgal ettiği birçok bölgede kurduğu kamplarda gaz odaları kurdu. Bu odalarda havayla birleştiğinde ölümcül bir gaza dönüşen Zyklon B isminde bir ürün kullanılıyordu. Zyklon B kullanarak Naziler her gün gaz odalarında binlerce kişiyi öldürdü. İşte bu meşhur odalarda zehir saçan kimyasal ürün de ilk Farben tarafından üretilmişti. Savaş döneminde ilk Farben iş gücü maliyetini düşürmek istediğinden Naziler onlara korkunç bir teklif sundu. Farben yöneticileri bu tekliften oldukça memnundu. Buna göre ilk Farben fabrikalarının üretiminde zorunlu iş gücü kullanılmaya başlandı. Yani Naziler tutsak ettikleri insanları kendisine destek veren şirketlerde ölene kadar çalıştırdı. Bu zorunlu iş gücüne katılan insanlardan çoğu kötü çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Ama üretim için büyük bir mali yükten kurtulan ilk Farben, 1945 yılına gelindiğinde Almanya'daki tüm sentetik kauçuk ve metanol üretimine sahipti. Bunun yanında plastiğin %90'ı, patlayıcıların ise %84'ü yine bu şirket tarafından üretiliyordu. Savaşın sona ermesiyle birlikte müttefik devletler bu devasa büyük ve kar eden şirkete ne yapacaklarını uzun uzun düşünmeye başladılar. Bu arada 24 ilk Farben yöneticisi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. 24 sanıktan 10'u suçsuz bulundu. Geri kalan üst düzey yöneticilere ise 1,5 ila 8 yıl arasında cezalar verildi. CEO Hermann Schmitz de 4 yıl hapis cezası aldı. Hapisten çıktıktan sonra üst düzey şirketlerde çalışmaya da devam etti. Ceza alan diğer yöneticiler de kısa bir süre sonra hapisten çıkarak iş dünyasında sorunsuz bir şekilde çalıştılar. Uzun tartışmalar sonucunda ilk Farben önce 6 şirkete sonra 3 şirkete daha bölündü. Bölünmeler yaşansa da gayri resmi olarak tekel olmayı uzun süre sürdürdüler. Bayer de bölünmeler sonucu kendi ismiyle yeniden ticari hayatına devam etmeye başladı.
Günümüzde 10 milyonlarca insanı zehirleyen, öldüren ve kurtulması çok ama çok zor olan uyuşturuculardan birisi de Bayer'in ağrı kesici ve öksürük için geliştirdiği eroindir. Eroin ilk olarak 1874'te bir İngiliz kimyager olan Alder Wright tarafından bulundu fakat o zamanlar yaygın değildi. 1897'ye gelindiğinde ise Bayer şirketi için çalışan Felix Hoffmann bu sentezi çocuklar için ağrı kesici ve öksürük ilacı olarak geliştirdi. Bu ürüne İngilizce hero yani kahraman kelimesinden yola çıkılarak heroin adı verildi. Morfinin bağımlılık yapması nedeniyle ona alternatif olarak geliştirilen ve başlarda çocukların kullanımında hiçbir sorun teşkil etmediğini savunan Bayer, eroini seri üreterek satmaya başladı. Sonraki yıllarda eroinin ciddi bağımlılık yaptığı raporlarla kanıtlanıp şirket üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı oluşunca Bayer bu ilacın üretimini durdurdu. Fakat üretim durana kadar binlerce insan artık bu uyuşturucu maddesinin birer bağımlısı haline gelmişti. Yasa dışı yollardan üretimi başka kişilerce devam ettirilen bu madde dünyanın en büyük sorunlarından birisi olarak günümüze kadar geldi. At Bayer, we're led by our vision: health for all, hunger for none. This vision is truly inclusive. Daha iyi bir yaşam için bilim sloganıyla reklam faaliyetlerini yürüten Bayer'in 2014'te CEO'sunun ağzından çıkanlar kurum içinde bu sloganların farklı ele alındığını gösteriyor. 2014 yılında artan kanser vakaları nedeniyle başı dertte olan Hindistan'da Natco isimli bir ilaç üreticisi Bayer'in kanser ilacının kopyasını satışa sundu. Bayer firmasının 96 bin dolara sattığı ilacı 2800 dolara satabilen Natco'nun bu hamlesi CEO'yu sinirlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan dönemin Bayer CEO'su Marianne Deckers, ölümün eşiğinde olan kanserli hastalara 96 bin dolara ilaç satmayı şu sözlerle savundu. Biz kanser ilaçlarını Hindistan pazarı için geliştirmedik. Batı'da bu ilacın parasını verebilecek kişiler için geliştirdik. Deckers'in sözleri başta kanserli insanlar ve yakınları olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekince Bayer'li yetkililer bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada CEO'nun sözlerinin yanlış anlaşıldığı belirtildi. Ortaya çıkan bu durum karşısında Bayer'in sloganını şu şekilde değiştirirsek çok da yanlış olmayacaktır. Bu durumu bir örnekle açıklayalım. Bayer 1980'lerin başında kanın pıhtılaşmasını sağlayan özel bir ilaç geliştirerek piyasaya sundu. Fakat bir sorun vardı. Üretilen ilaç AIDS'i bulaştırma riski taşıyordu. Bu durum karşısında Bayer 1984'ün Şubat ayında ilacı geliştirerek risksiz versiyonunu çıkardı ve piyasadaki ilaçları toplama kararı aldı. Tabii toplama kararı alınan bölgeler sadece Batı ülkeleriydi. Elinde hatalı binlerce ilaç bulunan şirket bunları diğer ülkelerde satmaya devam etti. Stoklarını hızlıca eriten Bayer, bununla da kalmayıp sabit fiyat sözleşmesi yaptığından ve de yeni ilacın üretim maliyeti yüksek olduğundan AIDS bulaştırma riski taşıyan eski versiyonu Batı ülkelerin haricinde üretmeye ve satmaya devam etti. Sadece Tayvan ve Hong Kong'da 100'den fazla insan Bayer'in ilaçlarını kullandığı için AIDS'e yakalandı ve bu hastalığa yakalananların büyük bir kısmı hayatını kaybetti. Yapılan araştırma daha vahim bir tabloyu ortaya çıkardı. Buna göre 1984 sonlarına doğru Hong Kong'da bir ilaç distribütörü yeni ilacı talep etti. Fakat Bayer firması önce stokların eritilmesi gerektiğini, sonrasında yeni ilacı verebileceklerini iletti. Bu konuyla ilgili New York Times'a yazılı açıklama yapan şirket, eski ilaçları az gelişmiş ülkelere satmasının sorumlu, etik ve insancıl bir davranış olduğunu savundu ve bazı müşterilerin yeni versiyonun etkili olduğundan kuşku duyması nedeniyle bu satışların gerçekleştiğini söyledi. 2000'li yılların başında Bayer'in başı o çok sevdiği zengin batılı insanlar nedeniyle dertteydi. Zengin ve gelişmiş ülkelerde kolesterol kaynaklı kalp rahatsızlıkları oldukça yaygın. Şirketin ürettiği kolesterol düşürücü ilaçlardan Bicol ya da Lipobay'ın kas dokularına zarar verdiği belirlendi. Her ne kadar şirket bu ilaçları 2001'de piyasadan çekse de benzerlerine göre yan etkileri daha fazla olan bu ilacın 100'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Bu zamana kadar mahkemeye giden davacılarla uzlaşma yoluna giden şirket, mağdurlara sadece bu ilaçlar nedeniyle 1 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Bir yandan davacılara tazminat ödeyen Bayer, öte yandan şikayetçilerin çoğunun ilacın yan etkilerinden büyük zarar görmediğini iddia ederek kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. That glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. Not really, but Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Bayer, insan sağlığının yanında ziraat ilaçları konusunda da yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. 2016'da dünyanın en büyük tohum ve tarım ilaçları üreticilerinden birisi olan Amerikalı Monsanto'yu satın aldı. Uzunca süren müzakereler sonucunda Bayer bu şirket için tam 66 milyar dolar ödedi. Bu devasa satın alma sonucunda Alman ilaç ve kimya şirketi yeryüzünün en büyük tohum ve tarım ilacı üreticisi haline geldi.
Monsanto, mısır, soya fasulyesi, pamuk, buğday ve şeker kamışı gibi genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani kısaca GDO'lu tarım ürünleriyle tanınıyor. İnsan sağlığına negatif etkileriyle bilinen GDO'lu ürünler Amerika'da oldukça yaygın şekilde tüketiliyor. Bayer'in bu satın almayla beraber Monsanto'nun GDO üzerindeki bilgi ve birikimini Avrupa'da yaygınlaştıracağı endişesi birçok kişi tarafından eleştirileri de beraberinde getirdi. İngiltere'nin Warwick Üniversitesi öğretim görevlisi John Kelly, Bayer'in sektörde canavar olarak anılan Monsanto'yu satın almasını korku filmi olarak nitelendiriyor. Çünkü bu satın alım sonrası Bayer küresel tohum ve tarım ilacı üretiminin %25'ini ele geçirmiş durumda. Tabi Bayer'in bu satın alma sonrası başını ağrıtan olaylar yaşaması tüm dünyada yankı buldu. Monsanto'nun Roundup tarım ilacı içerdiği glifosat nedeniyle kansere yol açtığı iddiasıyla kamuoyunda tepkiye yol açıyor. We've been fighting cancer for 9 years now, longer than me, and it was caused by Roundup. 2019'da Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde emekli bir çift kullandıkları tarım ilacı Roundup nedeniyle lenf kanserine yakalandıklarını söyleyerek Bayer'e dava açtı. Mahkeme jürisi emekli çiftin yıllardır bu ilacı kullandığı, üzerinde kansere yakalanma riskine dair uyarının bulunmaması nedeniyle Bayer'in tam 2 milyar dolar ödemesine hükmetti. Amerika'da başı ciddi belada olan Bayer'e Roundup nedeniyle 11.000'in üzerinde dava açılmış durumda. Bayer şirketi tüm davalara ve para cezalarına rağmen ürünlerinin insan sağlığına aşırı zarar vermediğini söylemekte ısrar ediyor. Ama bunu neye dayandırıyor dersiniz? Yapılan araştırmalara tabii ki. Fakat bu araştırmalar da başlı başına bahsedilmesi gereken bir konu. 2018'de Alman gazeteleri yaptıkları bir araştırmada dünya çapında 400.000 araştırmacının yaptığı çalışmaları şaibeli bilimsel dergilerde yayınlattığını ortaya çıkardı. Söz konusu dergilerin birçok ülkedeki şirketlerle iletişime geçerek onların lehine olacak makaleleri yayınlama teklifi yaptığı belirlendi. Belli bir miktar parayı veren herkes bahsedilen güvenilmez dergilerde yazısını birkaç gün içerisinde yayınlatabiliyor. Normal süreçte bilimsel dergilerin bir çalışmayı yayınlamadan önce araştırma soruları, araştırma yöntemleri ve kullanılan verileri uzmanlar tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Fakat bu yayınlar yeterli parayı veren herkesi bu süreçlerden muaf tutuyor. Birçok şirketin bu tarz yayınlara parayla makale yayınlattığı ortaya çıktı. Tahmin edin içlerinde kim var? Evet, doğru bildiniz. Alman ilaç ve kimya devi Bayer'in de kendi ürünleri hakkında şirketinin çalışanlarına yazdırdığı makaleleri bu tür şaibeli bilimsel dergilerde yayınlattığı belirlendi. Bayer'in ürünlerinin itibarını artırmak ve kusurlarını gizlemek için bulduğu bir başka yolu da anlatıp videomuzu sonlandıralım. 2006'da Bayer'de çalışan bazı kişiler şirketin 2 ilacın kullanımını teşvik etmesi için doktorlara ve hastanelere yasa dışı bir şekilde komisyon ödediğini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin araştırması neticesinde olayın gerçek olduğu anlaşılınca dava açıldı. Ve 2022'de sonuçlanan davada mahkeme Bayer'e 40 milyon dolar ceza kesti. Bu zamana kadar ürettiği ilaçların insanları öldürmesi veya ölümcül hastalıklara yakalatması nedeniyle milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan, buna rağmen ürünlerinin satışlarını artırmak için şaibeli akademik yayınlarda para karşılığı makale yazdıran, sağlık çalışanlarına yasa dışı komisyonlar ödeyerek ilaçlarının reklamını yaptırtan, sırf depoda kaldığı için kusurlu ilaçları az gelişmiş ülkelerde satmaya devam eden ve daha nice günahlara sahip olan Bayer şirketinin başından geçenleri size anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve görüş, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Biz kanser ilaçlarını Hindistan pazarı için geliştirmedik. Batı'da bu ilacın parasını verebilecek kişiler için geliştirdik.